Yeniden birlikteyiz değerli izleyicilerimiz ve çok değerli bir konuğumuz var. Operatör Doktor Suat Erşahin, kalp ve damar cerrahisi uzmanı kendileri ve bugün bize nelerden bahsedeceksiniz Suat Hocam? Özellikle koroner bypass cerrahisi noktasında bahsetmek istiyorum. Günümüzde en yaygın kalp hastalıklarından birisi ve şikayetleri üzerine bahsetmek gerekirse genelde bu tür hastalar toplumda herkesin yaygın olarak kabul gördüğü üzere göğsümde sıkışma, ağrı ve boynuma, koluma vuruyor şeklinde bu herkesin yaygın olarak bildiği bir şikayet. Ama önemli olan şey şu, bazen yanılgı durumları da ortaya çıkabiliyor. Burada da daha alt kısımda yanma şeklinde hissedilen şikayetler mide ağrısıyla karıştırılabiliyor ki bu bizim için çok önemli. İnsanların bunu çok iyi kavraması lazım. Bir de salt olarak göğüs ağrısı şeklinde olmayabiliyor. Çoğunlukla da kişiler yol yürürken, efor yaparken, özellikle de yokuş çıkarken baktığınız zaman tıkanma şeklinde bulgu verebiliyor. Kişi bunu şekeri varsa şekerine, tansiyonu varsa tansiyonuna, sigara içiyorsa sigaraya bağlıyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle benim en önemli vurgulamak istediğim şey koroner kalp hastalarında ve bunu bilmeyen kişilerde eğer eforla gelen, yokuşta özellikle kendini belli eden şikayetler, çabuk yorulma, tıkanma hissi varsa mutlaka doktoruna, hekimlerine check-up amaçlı kontrollerini yaptırmalarını öneririm. Bir de en önemli parametre şu, kol ağrısıyla genelde kalp uzmanlarına veya biz cerrahlara geliyorlar. Kolum ağrıyor, kalpten olabilir mi diye. Ben burada da sıkıntı yaşıyorum çünkü salt olarak kol ağrısı genelde boyunda sinir sıkışması veya fıtıklarla kendini aslında gösteren bir şey. Ama eğer kişide dediğim gibi eforla gelen şikayetler varsa veya göğüste ağrı varsa ve bu ağrı kola yansıyorsa bu bizim için kalp açısından çok anlamlı. Koroner kalp hastalığı açısından çok anlamlı. Yani yine de bir kalp elektrosu çektirmeden asla ya bunda bir şey yoktur dememek lazım. Mutlaka bir kalp elektrosu çektirip bir doktora başvurmak lazım, değil mi? Özellikle risk faktörleri varsa mutlaka hatta efor testi veya talyumla efor sintigrafisi yaptırmakta fayda var. Erkekler biraz daha risk açısından dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka 40 yaş üzerinde efor kalitesini bilmeyen kişiler, düzenli spor yapmayan kişiler bir efor testi yaptırsa bence önceden teşhis açısından çok faydalı. Peki size şey soracağım. Bizim Türkiye'nin gündemine bu koroner arter tıkanması hastalığı ve bypass ameliyatları rahmetli Turgut Özal'la ilk girdi. O zaman popüler oldu. Bir Amerika'ya gitti, şey oldu, bypass oldu, geldi falan. O günden bugüne ne değişti? O günden bugüne çok... Türk yani Türk kalp ve damar cerrahisi alanında artık bypass olmak için Amerika'ya gidiliyor mu? Yoksa oradakiler buraya mı geliyor? Ya Amerika'ya gidip, ünlüler içinde de var. Amerika'ya gidip kalp cerrahisi olup sıkıntılı, komplikasyonlu durumlar yaşayan hastalar var. Sanatçılarımız var daha doğrusu. Ama Türkiye'de bu iş gerçekten tecrübeli merkezlerde ekip oluşturularak yapılıyor. Yoğun bakımı, ameliyathanesi, anestezisi ayrı bir ekip oluşturuluyor hastane bünyesinde. Ve sonuçları da çok çok iyi. O günden bugüne ciddi anlamda eğitimle gelişti, ilerledi ve çok tecrübeli bir kadro oluştu. Yani Türkiye'nin her yerinde, değişik illerde de çok üst standartlarda kalp cerrahisi yapılabiliyor. Peki bypass cerrahisinde, yani bypass dediğimiz var olan koroner tıkandığında yeni bir koroner damar oraya yapıyorsunuz, evet, biz dikiyorsunuz. Köprü yapıyoruz. Köprü yapıyorsunuz, yaptığımız köprüleme. iş oraya tıkanıklığın önüne ve arkasına kapsayacak şekilde bir yan yol taktığımız damarla yaratıyoruz ki kalbin kan alamayan bölgesi, oksijeni alamayan bölgesi, o tıkanıklıktan geçemeyen kan bizim yan yolumuzdan geçiyor ve kişinin hayatı için gerekli, kalbin çalışması için gerekli kanı, oksijeni temin ediyor. Peki cerrahi teknik olarak yalnızca bypass mı vardır kalp damarları tıkandığında? Hayır. İlk başta tabii kişiler
bu teşhis konulduğunda kardiyologlar tarafından teşhis konuluyor. Anjiyografi bunun için en yoğun kullanılan etkili bir metot ve kararı da ilk başta onlar veriyorlar açıkçası. Bazı merkezlerde kalp cerrahları da kardiyologlar ortak karar veriyor ama bu günümüzde kardiyologların asıl sorumluluğunda. Eğer onlar kritik darlıklar bulup buraya balon ve stent uygulaması yapmaya karar verirlerse, kişinin darlıkları buna uygunsa, kişi yapılan uygulamayla beraber tekrar normal hayatına kavuşabiliyor. Ama eğer yaygın üç damar hastalığı, uzun birkaç yeri tutmuş darlıklarda veya damarların, ciddi ana damarların ağızlarında kritik darlıklar varsa, sol ana koroner dediğimiz iki tane ana damarın daha ön ağzı ana damar olarak belirtebiliriz. Orayı tutmuşsa o zaman direkt hasta ameliyata veriliyor ve ameliyattan ancak bu hastalar uzun dönemde fayda görüyorlar. Peki bu koroner hastalığa yakalanmamak için hayatımızda nelere dikkat etmemiz lazım? Ya aslında bizler söylüyoruz ama bazen bizler de bunu atlıyoruz. Siz de uymuyorsunuz değil mi? Bazen atlıyoruz. Peki neler Şimdi bunlar? bizim şöyle bir handikapımız var. Çünkü işi çok öne alan insanlarda da bu var belki de. Kendilerine vakit ayırmayı unutuyorlar. Kendilerini işe adıyorlar, mesleklerine adıyorlar veya yoğun bir tempoda çalışıyorlarsa aileleri de olduğu için aksatabiliyorlar. Ama hayatta şu var, yani düzenli spor, kaliteli ve doğru beslenme ve kendinize, çevrenize ne kadar mutluluk alanı yaratabiliyorsanız sizi kalp hastası yapabilecek faktörlerden de o kadar uzak kalıyorsunuz. Nedir? Hipertansiyon, nedir? Şeker hastalığı, nedir? Obezite, nedir? Hiperlipidemi. Bunlar hepsi kişiye ileride ciddi tehlikeler yaratan süreci başlatan risk faktörleri. O yüzden düzenli hayat, düzenli spor ve düzenli beslenme bu işi ciddi anlamda engelliyor veya oluşum sürecini belki 10 yıl, 20 yıl öteye attırabiliyor. Bu tip rahatsızlıkları olan insanlar peki mesela çok korkuyorlar mı ameliyat olmaktan ya da hani ameliyat dışında bir yöntemle kendilerini oyalamaya mı, yani süreyi uzatmaya şöyle çalışıyorlar? açıklayayım. Ben binlerce hastayla görüştüm. Ameliyat kararı verilmiş. Bunlar içinde anjiyo öncesi gerçekten kendinde ciddi hastalık olduğunu bilen veya kalp krizi geçirip doktora gitmiş, o yaşamla yani ölüm arasındaki diyeceğim, o hattı hissetmiş, korkuyu hissetmiş kişiler, siz ameliyat kararını açıkladığınız zaman hocam bir an önce yapın, ben bu işten kurtulayım, bir daha bu durumla asla karşı karşıya kalmak istemiyorum diyorlar. Kişinin ciddi ağrıları varsa uzun süredir, belki dediğim gibi atlıyor, başka şeye yorumluyor. Ha demek ki bu bundanmış diyor. Siz eğer karşınızdakine iyi aktarabiliyorsanız bilgileri, ona güven verebiliyorsanız, burada güven çok esas, o zaman size kendini teslim etmeye meyilli oluyor. Ve her zaman ben hastalarıma şunu söylüyorum, yani siz başka bir doktorun da bilgilerinizi alın, gerekirse gösterin. Çünkü bu işte güvendiğiniz bir hekime kendini teslim etmeniz lazım. Üçüncü grupta hastalığını inkar ediyor. Çok yani beklenmedik bir durum çünkü kendinde şikayet yok. Ama biz anjiyoda ciddi kritik darlıklar görüyoruz ve kişi 3 damar hastası, 4 damar hastası bypass'a verilmiş. Ve biz de acil ameliyat etmek istiyoruz. Çünkü yani o darlıklarla belki daha önceden kendini görmemiş, şikayetlerini umursamamış ama bundan sonra umursamaması mümkün değil. Çünkü artık biz aktarıyoruz bilgiyi ve de o stresle bağlı olarak onda tansiyon yükseldiğinde, şekeri arttığında hemen kalp krizi tetiklenme riski var. O yüzden ben de bir an önce o kişilerin ameliyata kabul edip yatmasını öneriyorum ama zaman zaman kişiler tercihlerini başka kullanabiliyorlar. Bizim görevimiz onlara bilgiyi doğru aktarmak. Artık ondan sonrası onların sorumluluğunda. Peki karar verdik, ameliyat olduk. 3 tane damarımız bypass yapıldı. Ben sosyal hayata geri ne zaman dönerim? Yani normal şartlarda bir kalp ameliyatının tamamıyla vücuttaki etkileri, psikolojik etkileri, fiziki etkileri 2 ay içinde gidiyor. 2 ay. Yani biz çalıştığımız kurumlarda diğer meslektaşlarımızla ameliyat ettik. 2 ay içinde normal hayatlarına döndüler. Kalp cerrahisinin şöyle bir nokta belirtmek isterim. Yani 2 ay sonra normal hayatlarına dönüyorlar.
Yani insanlarda önceden şöyle bir yanılgı var. Yani ben acaba kalp ameliyatı olduktan sonra hep hayat kalitem düşecek mi? Efendim bazı şeyleri yapıyordum, yapamayacak mıyım? Ya şöyle olursam diye böyle kafalarında kuruyorlar. Tamamıyla bence bu 2 aylık süreç atlatıldıktan sonra kişi normal hayatına dönüyor. Bunun yani hastaya yine bizim aktarma görevimiz var. Ve yıllar sonra karşılaştığımız normal hayatını yaşadığı için bize şükranla anan tanıştığımız, görüştüğümüz hastalarımız yolda karşılaşıyoruz. Oluyor. Evet, yani insanların hayatındaki ikinci baharın mimarlarından birisiniz diyebilir miyiz? Evet, olabiliyor. Evet, evet efendim, ikinci baharınızı yaşamak istiyorsanız kalp problemleriniz olduğu zaman kalp cerrahlarından korkmuyorsunuz, gidip bir kontrol oluyorsunuz diyerek noktalıyorum hocam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, bizden ayrılmıyorsunuz efendim. Bakın birazdan harika konularla yine buradayız.